Herkese merhaba. Bugün sizlere kağıt iple yapmış olduğum lale çantamı anlatacağım. Tamamen kağıt iple çalıştım. 3 numara tığ kullandım yapımında. Askılarımı da kağıt iple yaptım. İçine astar çalışması yapmadım. Çıt çıt kullandım. Ben el çantası olarak tasarladım. Fakat vermiş olduğum ölçülerle yaparak istediğiniz boyutta, istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Askısını da benim gibi el çantası formunda yapmak zorunda değilsiniz. Kol çantası olarak da tasarlayabilirsiniz. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımın altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Yapmış olduğum çantalardan satın almak istediğiniz olursa iki şekilde satın alabilirsiniz. Instagram'da paylaşmış olduğum fotoğrafın altındaki ürünü gör kısmını tıkladığınızda sipariş verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da Shopier üzerinden satışa sunmuş olduğum çantaları hiç beklemeden satın alabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Çantamızın yapımına sihirli halkayla başlıyoruz. 3 adet zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Halkamızın içine devamında 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 3 adet ikili trabzan daha yapıyorum. Yine 2 zincir. 3 adet ikili trabzan. Yine 2 zincir. 3 adet ikili trabzan. Şimdi bu şekilde 4 adet ikili trabzan grubu yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan grubumuz oldu. Hepsi ikili trabzan, üçer adet. Şimdi ne yapıyorduk? Trabzan gruplarımızın arasına 2 zincir çekiyorduk. Sırayı bağlarken o şekilde yapmayacağız. Tığımızın başına ilmek dolayacağız. İlk çekmiş olduğumuz zincir burasıydı. Üçüncü zincire batacağız. Şu ipimizi araya alalım. Trabzan örer gibi bakın. Şu şekilde tığımı çektim. Tek seferde tığımı boşaltıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Bu yine bizim trabzanımız olacak. Toplamda 3 zincir çekmiş oldum. Şu şekilde bakın ilmeğimiz nerede kaldı? Bu boşluğumuzun arasında kaldı. Şimdi yine aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Sonra şuradaki yapmış olduğumuz 3 tane trabzanımız vardı. Onların tepe boşluklarına sırayla 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani hepsinin üzerine birer kere batıyoruz. Toplamda 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada kaç tane? 5 adet trabzanımız oldu. Diğer boşluğumuza geldik. Bu ipimizi artık arkaya alabiliriz. Fazlasını keseceğiz. Şimdi boşluğa geldik. Oraya da 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ne oldu? Toplamda 7 adet ikili trabzanımız oldu. Şu çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte. Şimdi boşluğumuzu yapacağız. 2 zincir. Yine aynı boşluğa battık. Köşemiz aslında burası. 2 tane ikili trabzan. Yine 3 tane trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan. Diğer köşemize, diğer boşluğumuza geçiyoruz yine. Şimdi boşluğumuza geldik. Boşluğumuza yine 2 adet ikili trabzan. Şimdi 2 zincir. Bu bizim ikinci sıramız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Boşluğa 2 trabzan. Trabzanların tepe boşluklarına birer adet ikili trabzan. Şimdi başladığımız noktaya geleceğim. Sonrasında sıra bağlamayı ve üst sıraya çıkmayı göstereceğim. İkinci sıramı tamamladım. Başladığım noktaya geldim. Yine boşluğun içine bitişte 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine sıramı bağlayıp 3. sıraya çıkacağım. Tığım başına ilmek doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıyorum. Tığımın başında yine 3 tane ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltarak tığımı boşluğumun ortasında bırakmış oluyorum.
Şimdi burada yine 3 zincir çekiyorum. Yine boşluğuma 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Toplamda zincirimle yine 2 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi her bir trabzanın tepesine batarak birer adet ikili trabzan yaparak diğer köşeme geliyorum. Bu şekilde motifimiz büyümüş olacak her sırada ve istediğimiz genişliğe gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şuradaki köşemi de göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Dediğim gibi bu şekilde motifimiz büyümüş olacak. Kare bir motif aslında. Şimdi diğer boşluğa geldim. Boşluğun içine 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, boşluğa 2 adet ikili trabzan, arada kalan trabzanların tepe boşluklarına birer adet ikili trabzan, şimdi tüm köşeleri bu şekilde öreceğim. Sonrasında modelimin nasıl bir hal aldığını göstereceğim. Üçüncü sıramın da sonuna geldim. Yine sıramı aynı şekilde bağlıyorum. Tığın başına ilmek doluyorum. Tığın başında 3 tane ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Bu şekilde üçüncü sırayı da tamamlamış olduk. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Motifimiz kare motif oldu. Bu şekilde istediğim büyüklüğe ulaşana kadar tabanımı örmeye devam edeceğim. Bu bizim çantamızın taban kısmı. Sonrasında şu an arttırma işlemi yapıyoruz. Sonrasında hem kesme hem de arttırma işlemiyle çantamızın gövde kısmını örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi çantamın taban kısmını tamamlayacağım. Sonrasında gövde kısmının yapımını anlatacağım. Çantamın taban kısmını tamamladım. 9 sıra ördüm ben. Şimdi son sıramı bağlayacağım. Fakat ben farklı bir renkle öreceğim. 10. sıramı. Renkli bir çanta yapmak istiyorum. Ama siz aynı renkle örecekseniz yine sıra bağlama işlemini aynı şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında yine zincir çekerek üst sıraya çıkabilirsiniz. Ben şimdi bu ipimi burada keseceğim. Onun için diğer köşelerde yaptığım gibi 2 zincir çekeceğim. Zincirimin tepe boşluğuna batacağım. Kaydırma tekniğiyle bu sıramı bağlayacağım. İpimi kilitleyerek zincir çekip sonrasında koparacağım. Şimdi ben taban ölçümü paylaşmak istiyorum. Bakın. Tabanımın genişlik ölçüsü 25 santim. Diğer taraftan da ölçümde de yine aynı ölçüye ulaşacağım. Şimdi 10. sırama geçiş yapmak istiyorum. 10. sıra bizim için artık gövdeye geçiş aşaması. Bundan sonra gövde kısmına geçiyoruz. Farklı bir renkle başlangıç yapacağım. Ben kırmızı renk kullanacağım. Siz aynı renkle dilerseniz devam edebilirsiniz. Gövdeye geçiş aşamasında artık kesme ve arttırma işlemi yapacağız. Tabanımızı örerken biliyorsunuz ki sadece arttırma işlemi yapmıştık. Gövdeye geçmeden önce tabanınızı ütülerseniz ters yüzeyinden daha düzgün duracaktır. Şimdi zincir çektim, bakın ipimi kilitledim. Şimdi herhangi bir köşeden tığımı geçiriyorum. İpimi aradan çekip zincir çekme yöntemiyle bağlıyorum. Köşelerde ne yapıyorduk? Bir zincir çektim. Şimdi 3 zincir çekerek yine ilk trabzanımı yaptım. Yine aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. Şimdi 9. sıramdaki yani tabanımın son sırasındaki trabzan sayım 35'e ulaştı benim. Kesme işlemi için 5 tane ortadaki trabzanı ayıracağım. Dolayısıyla geri kalan 30 trabzan olacak. 30 trabzanı da 2'ye böldüğümde 15 trabzan buradan öreceğim. Sonra 5 tanesini kesme işlemi için ortada kullanacağım. Sonrasında tekrar 15 tane trabzan örerek
köşeye geleceğim. Şimdi işlemimize devam ediyoruz. Onun öncesinde kolaylık olması açısından şöyle yapabilirsiniz. 15 trabzanı buradan sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi şu 16. trabzana, yani kesme işlemi için ayıracağımız trabzana iğnenizi takın. 1, 2, 3, 4, 5. Kesme için ayıracağımız 5. trabzana da iğnemizi takıyoruz. Ne yaptık? Ortada 5 tane trabzanı ayırdık. Sonrasında 15 trabzan kalıyor olmalı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Siz tabii ki daha büyük ya da daha küçük ölçüde yaptığınızda buradaki trabzan sayısı değişecek. Burada önemli olan mevcut trabzan sayınızdan 5 tanesini düşüp geriye kalanını 2'ye bölmek. 5 tanesini ne için ayırıyoruz? Kesme işlemi için. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Kesme işlemi için ayırdığım trabzana gelene kadar trabzan örmeye devam ediyoruz. Şu ipimi de araya alıyorum ki ileride açılmasın. Şimdi alt sıradaki 15 trabzanın üzerine birer adet trabzan yaptım. 2 de burada arttırma yaptım. Ne yaptım? Köşeye 2 adet trabzan yaptım. 17 tane trabzanım oldu. Şimdi kesme için ayırdığım ilk trabzandaki iğnemi çıkartıyorum. Tığımın başına ilmek doluyorum. Hemen trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini boşaltıyorum. 2 tane ilmeğim kalıyor. Bunu boşaltmadan tığımın başına ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. 2 ilmeğimi tekrar boşaltıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Burada ne yapmış olduk? 2 trabzanı tek trabzana düşürmüş olduk. Şimdi yine tığımın başına ilmek doluyorum. Aradaki bir trabzanın boşluğuna atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine aynı şekilde tığımdaki 3 ilmeğin ikisini boşaltıyorum. 2 tane bırakıyorum. Kesmek için ayırdığım son trabzandaki iğnemi de çıkarıyorum. Yine tığımın başına ilmek doluyorum. Hemen bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 2 tane ilmeği boşaltıp 3 tane bırakıyorum. Bunu da tek seferde boşaltarak yine 2 trabzanı bir trabzana düşürmüş oluyorum. Ortada da bir tane boşluk bırakıyoruz. Şimdi köşeye kadar örmeye devam ediyoruz. Diğer ortadaki kısma gelene kadar örgü sistemimiz aynı. Alt sıralarda yaptığımız gibi köşelerde arttırma yapıyoruz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna trabzan yaparak örme işlemimize devam ediyoruz. Ortaya geldiğimizde de yine az önce göstermiş olduğum işlemin aynısını yapıyoruz. Tüm sıramızı bu şekilde dönerek başladığımız noktaya geliyoruz. 10. sıramı tamamladım. 11. sıraya geçiş yapacağız. 10. sıramız gövdeye geçişteki ilk sıramız. Ne yaptık? Ortadan eksiltme yapmıştık. Şimdi yine aynı şekilde üst sıraya geçiş yapıyoruz. Bu kısımlarda hiç farklılık olmuyor. Şimdi yine boşluğuma bir trabzan daha yaptım. Toplamda 2 trabzan yaptık. Şimdi 10. sıramızda, yani gövdeye geçişteki ilk sıramızda orta kısımda eksiltme yapmıştık. Şurada bakın. Şu kısımda ne yapmıştık? Bir adet buradan, bir adet de buradan eksiltme yapıp ortada boş bir tane trabzan bırakmıştık. Toplamda 5 tane şu şekilde ilmekler ayırmıştık. Şimdi burada ayıracağımız toplamda 6 tane ilmek olacak. 2 tanesi şu ortadaki eksiltme yaptığımız noktalar olacak. Bu eksiltme yaptığımız noktanın sağ tarafından 2 tane, şuradaki eksiltme yaptığımız noktanın sol tarafından da 2 tane trabzanın tepe boşluğunu
ayırmış olacağız. Toplamda ortada ayırmamız gereken nokta 6 tane. Dediğim gibi ikisi şu ortadaki 2 nokta eksiltme noktamız. Şimdi buraya gelene kadar, söylemiş olduğum noktaya gelene kadar, yani buradan 3 tane toplamda, sol taraftan da 3 tane, toplamda 6 tane olacak. Şimdi şu üçüncü trabzanımızın, yani şuradan saydığımda 1, 2, 3, bu boşluğa gelene kadar trabzan örmeye devam ediyorum. Şimdi eksiltme için ayırdığımız noktaya geldik. Eksiltme noktamız burasıydı. Sağ tarafından ve sol tarafından trabzanlar ayıracaktık. 3 taneyi ayırdım bakın. 1, 2, 3 sağ taraftan. Şimdi bu noktada bir trabzan daha eksiltme yapacağız. Tığın başına ilmek doladım ve trabzanın tepe boşluğuna battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini boşalttım, 2 tane bıraktım. Yine tığımın başına ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığın başında 4 tane var. 2 tane boşaltıyorum. 3 tane kalmasını sağlıyorum. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Ne yaptık burada? Yine 2 trabzanı tek trabzana düşürmüş olduk. Şimdi eksiltmeye, bir alt sırada eksiltme yaptığımız yer burasıydı. Bunu atlıyorum. 1. Bunu da atlıyorum. Diğer sol taraftaki eksiltme noktasını. Ortada 2 tane boşluk bırakıyorum. Bir alt sırada 1 bırakmıştık. Burada 2 bırakıyoruz. Hemen bir sonrakine, yani 2 tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Tığın başındaki 3 ilmekten ikisini boşaltıyorum. Tekrar tığın başına ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımın başındaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 3 tane kalmasını sağladıktan sonra hepsini tek seferde boşaltıyorum. Bakın yine eksiltme yaptık. Şimdi diğer noktalarımız aynı. Örmeye devam edeceğiz. Diğer eksiltme noktamıza gelince yine burada yaptığımız eksiltmenin aynısını yaparak başladığımız noktaya geri geleceğiz. 11. sıramı tamamladım. 12. sıraya geçeceğim. Ben farklı bir renge geçiş yapacağım için bu sıramı tamamlayıp ipimi koparacağım. 2 zincir çekiyorum. Hemen zincir çekerek yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi 12. sıramı mavi rengimle öreceğim. Ama siz dediğim gibi çantanızı tek renk örüyorsanız ip koparma işleminize hiç gerek yok. Şimdi zincir çekerek ilk etapta ne yapıyorduk? İpimizi kilitliyorduk. Şimdi burada da aslında ortadaki kesme işlemi aynı ama tam anlaşılır olması açısından tekrar göstereceğim. Farklı bir işlem yok. İpimi bağladım. Köşedeki boşluktan 3 zincir çektim. Şimdi bir trabzan daha yapıyorum boşluğa. Sonrası aynı. Yine kesme noktasına gelene kadar trabzan örüyorum. Yani orta noktaya, şuraya gelene kadar trabzan örmeye devam edeceğim. Yine sağ taraftan 3 boşluk, yani 3 tepe boşluğu ayıracağım. Sol taraftan da 3 tane trabzanın tepe boşluğunu ayıracağım. Kesme işlemi yapıp sıramı tamamlayacağım. Şimdi kesme noktamıza geldik. Bakın 3 tane sağ taraftan ayırdık yine. Hemen tığın başına ilmek doladım, battım. 2 ilmeği boşalttım, 2 ilmek bıraktım. Tekrar tığın başına ilmek doladım. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna battım. Yine 2 ilmeği boşalttım, 3 tane bıraktım ve bunu da tek seferde boşaltarak 2 trabzanı tek trabzana düşürmüş olduk. Şimdi tığın başına ilmek doluyorum. Bakın şu 2 boşluğu atlıyorum. Bir önceki sıramızda yaptığımız şeyin aynısı. Ortadaki kesme noktalarını atlıyoruz. Hemen tığın başına ilmek doladım. Diğer trabzanın tepe boşluğuna battım. Yani 3. trabzanın tepe boşluğuna battım. Ve tığımdaki 2 ilmeği boşaltarak 2 ilmek bıraktım. Yine tığıma ilmek doladım. Ve bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna battım.
2 ilmeğimi boşaltarak 3 ilmek bıraktım trabzanımın tepe boşluğunda. Bunu da tek seferde boşaltarak yine bir trabzan kesme işlemimi yaptım. Şimdi buradan sonrası aynı yine. Her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak bir trabzan yapıyorum. Ve diğer ortadaki kesme noktasına kadar daha önce yapmış olduğum işlemleri tekrarlıyorum. Buradan sonra artık göstermeme gerek yok. Her sıra birbirinin tekrarı olacak. İstediğim uzunluğa gelene kadar çantayı örmeye devam edeceğim. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi çantanızı istediğiniz renkte örebilirsiniz. Dilerseniz tek renk, dilerseniz benim gibi renkli bir çalışmada yapabilirsiniz. İstediğiniz genişlikte de yapabilirsiniz. Tabanınız ölçüsünü büyük ya da küçük olarak yaptığınızda istediğiniz ölçülere bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi ben dediğim gibi istediğim yüksekliğe ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. Sonrasında çantamızın askılama işlemi var. Çantamın gövde kısmını tamamladım. Taban için 9 sıra örmüştük. Gövde için ise 8 sıra ördüm toplamda. Şu şekilde farklı renklerle geçiş yaptım. Gövdeye geçişin birinci ve ikinci sırasını kırmızı renkle örerek anlatmıştım. Fakat sonrasında kırmızı rengi tek sıra örmek istedim. O yüzden 10. sırada kırmızı rengi kullandım. 11. sırada da mavi rengi kullandım. Kesme ve arttırma işleminde hiçbir farklılık yok. Sadece dediğim gibi her rengi tek sıra çalışmak istedim. Son 3 sıramı yine tabanımda kullandığım renkle çalıştım. Bu şekilde bir lale çanta elde etmiş olduk. Şöyle de göstereyim. Şimdi askısını nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben şöyle bir askı yaptım. El çantası istediğim için onu da buraya dikeceğim. Yine gövdesinde kullandığım renklerle yaptım. Bunu da yapımını birazdan anlatacağım. Onun öncesinde çantamın ölçülerini paylaşmak istiyorum. Gövde genişliği 32,5 santim. Taban dahil yüksekliği ise 26 santimde yüksekliği var çantamızın. Şimdi çantamın askısını nasıl yaptığımı anlatacağım. Yine içinde kullandığım renklerle çalıştım. Fakat siz farklı askılar yapabilirsiniz. Çantanızda dilediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz. Ben el çantası istediğim için çok yüksek bir çanta yapmadım. Daha geniş ve yüksek boyutlarda yaptığınızda kol çantası da yapabilirsiniz. Hatta bu boyutta bile kol çantası yapabilirsiniz. Askısını daha uzun askı yaparak. Şimdi ilk önce çantamızın bakın askısının içine ben şu şekilde ip koydum. Askıyı yapmak için şu şekilde bir tahta parçası kullanacağım. 40 santim uzunluğu var. Şu şekilde. Şu krem rengi ipimi yani hasır rengi ipimi ilk önce doluyorum. Şu köşeden şöyle dolayarak yapacağız. Her iki tarafına doluyorum. 11 defa doladım. Şimdi diğer renklerimden de tek sefer dolayacağım. Siz yaparken şu açıkta kalan kısımları bantlayın. Tek seferde diğer şu içinde kullandığım tüm renklerden yapıyorum. Şimdi sarı rengi doladım. Bir kere de kırmızı renkle yapalım. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Şu şekilde bakın tek seferde. Sonra şu kısımlardan fazlayı kesiyoruz. Şimdi ben açılmaması için buraları bantlayacağım. Siz de aynı şekilde yaparsanız çok daha kolay olacaktır.
Bu şekilde en azından kaymamış olacak. En son zaten bağlayacağız bu kısımları. Şimdi diğer renklerime devam ediyorum. Mürdüm rengimi de aldım. Onu da bir sefer dolayacağım. Bunlar benim çantamın içinde kullandığım renkler. Hemen kesiyorum. Şimdi şöyle bantımı kaldıracağım. Bunu da buraya ilave edeceğim. Bu şekilde. Pembe rengimde bir tur döneceğim. Bu şekilde tüm renkleri geçmiş olacağız. Sonrasında yine bu renkli iplerle ayarlamış olduğumuz ipin etrafını dönerek çanta askımızı tamamlayacağız. İpimizi doladık ve şu açık uçlarından bir ip yardımıyla bağladım. Şimdi çıkartmadan önce ipimizi şu köşeden de bağlayacağım. Bu şekilde bir tahta parçası bulundurmak zorunda değilsiniz. Karton yardımıyla da yapabilirsiniz. Şu şekilde bağladım. Şimdi yine çıkartmadan şu köşeden de bağlayacağım. İpimizi alttan geçiriyoruz. Bu dağılmaması ve muntazam durması için. Şimdi renkli ip dolayacağımız için etrafına işimizi kolaylaştıracak. Şimdi ipimizi artık tahtamızdan çıkarabiliriz. Bakın orta yerlerimiz burası. Şurada ne kadar boşluk bırakıp sarmaya başladığımı söyleyeyim hemen. 7 santim boşluk bırakıp ipimin etrafını renkli iple sarmaya başlamışım. Şimdi içinde kullandığım her renkten şöyle birer adet ip alıyorum. Hasır rengi almıyorum. Diğer renkleri aldım. Şimdi burada hangi noktadan başlayacağımızı hemen ayarlayalım. Şu kısımdan sarmaya başlamak yeterli. İki askıda eşit şekilde olsun diye. Şimdi şöyle uçlarımızı eşitliyoruz. Şu şekilde bakın katlıyorum. Hemen tekrar başlayacağım noktayı kontrol ediyorum. Şuradan başlamak yeterli. 7 santim. Şimdi katlamış olduğumuz ip bakın altta kalacak. Sarmaya devam edeceğimiz ip üstte kalacak. Katlamış olduğumuz ipi bu şekilde tutuyoruz. Bakın açık uçlar burada. Üzerinden sarmaya devam edeceğimiz ipi geçirerek şu şekilde doluyoruz. Bundan sonraki işlemimiz hep aynı olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey sıkı bir şekilde saralım ki bu dolamış olduğumuz ip ileride gevşemesin. Bakın. Bu şekilde sarmaya devam edeceğiz. Askımızın yapım işlemini tamamladık. Şimdi sarmaya devam ettiğimiz ipi bu kısımda düğümleyeceğiz. Son kez doluyorum. Şimdi bir kez daha sıkıştırdıktan sonra bakın şu ipimiz etrafına sardığımız ipler bunlar. Şöyle diğer elimle ucunu tutuyorum. Şu şekilde bir kez kendi etrafında şöyle çeviriyorum. Tam tur attırıyorum. Sonra şuradaki aradaki ipimizden halkamızı geçiriyoruz. Boşta kalan ucu ise çekerek burayı iyice sıkıştırıyoruz. Şimdi bir kez daha yapacağım aynı işlemi. İyice sıkıştırıyorum burayı. Bakın şu kısmı tuttum. Burada böyle bir halka oluşturuyorum. Bunu da şuradaki ipimizden geçireceğiz. Düğüm atıyoruz aslında.
Aradan ipimizi çektik. Yine boşta kalan ipi çekerek iyice sıkıştırıyorum. Şurada bağlamış olduğumuz ipi de çıkaracağım. Sonrasında şu iplerimizin uçlarını eşitleyeceğiz. Hasır rengimizi dolamıştık. Oradaki kısımları da kesiyoruz. İyice açıyoruz ipimizi. Tekrar bir düzeltelim. Yine aynı şekilde diğer tarafı da bağlamış olduğumuz ipi çıkarıyoruz. Şöyle kesebiliriz de hatta. Sonra bu şekilde aralardaki iplerin uçlarını boşa çıkarıyoruz. Şimdi çanta askılarımız tamam. Dikerken çanta saplarınıza şekil vererek düzgün bir şekilde durmasını sağlayarak dikerseniz çok daha güzel duracaktır. Şimdi dikme işlemimizi yapacağız. Dikme işlemini yine hasır rengimle yapacağım. İğnemi ipimi geçirdikten sonra ilk önce şu kısımdan dikeceğim. Şöyle ayarlıyorum bakın. Herhangi bir noktadan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Çantamın askısını diktim. Bakın. Her iki askıyı da diktim. Bu şekilde yakından da göstereyim. Şimdi ben içine çıt çıt diktim. Bu şekilde. Çıt çıtımın diğer parçasını da sizinle birlikte yapacağım. Dilerseniz çıt çıt da kullanmayabilirsiniz. İlk önce küçük dikdörtgen bir parça örüyoruz. Onun için 5 zincir çekiyorum ben. Sık iğne örerek yapıyorum. Yine de göstereyim. Beş tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çekip hemen 5. zincire batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 adet sık iğne yapıyorum. 4 sıra ördüm ve dikdörtgen bir parça elde ettim. Üst sıraya çıkarken sık iğnelerimizle bir zincir çekiyorduk. Hemen geriye dönüyorum. İlk boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde 4 sıra öreceğim. Şu an ikinci sıram. 2 sıra daha ördükten sonra çıt çıtımızı dikmek için gerekli parçamız hazır olacak. Dört sıra sık iğne ördüm. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakacağım dikmek için. Küçük bir parça bırakmanız yeterli. Şimdi ilk önce çıt çıtımı bu parçama dikeceğim. Sonra bu parçamızı, dikdörtgen parçamızı ise çantamıza dikeceğiz. Çıt çıtımı örmüş olduğum parçama diktim. Şimdi bu parçamızı çantamıza dikeceğiz. Bir miktar ip ayırmıştık zaten.
Birinci parçamı dikmiştim ben. Şu şekilde ilk önce birleştiriyorum iki çıt çıtı. Hemen karşısına gelen noktaya şu şekilde hizalıyorum. Çantamızın iki parçasını eşit olacak şekilde. Yükseklikleri bu şekilde ayarlıyorum. Sonrasında şu şekilde dikeceğim parçayı tutuyorum. Bu noktaya dikiyorum. Burada ayrıca dikkat etmemiz gereken şu orta noktaya çıt çıtımızın denk gelmesi. Şimdi çıt çıtımı diktikten sonra çantamın son halini paylaşacağım. Çantamın yapımını tamamladım. Çıt çıtımı da diktim. Çantam artık kullanıma hazır. Çantamın yapımında toplamda 200 gram kadar ip kullandım. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınıza mutlaka dönüş yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.